Eylül ayından bu yana Hindistan'da 4 Müslüman inek eti yediklerinden veya kutsal kabul edilen bir ineği kestiklerinden şüphelenildiği için Hindu çeteleri tarafından öldürüldü. Hindistan'daki olayların arkasında ne var? Hindular neden Müslümanları inekler yüzünden öldürüyorlar? Burada vejeteryenlikten ya da büyükbaş hayvanlara duyulan saygıdan çok daha fazlası söz konusu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı konuşmasında yaygın bir şekilde artan inek öldürülmesi olaylarını kınadı ve sığır eti yediğinden veya inek kestiklerinden şüphelenilen Müslümanların öldürülmesi konusunda büyük ölçüde sessiz kaldı. Yorum yapmakta çok geç kaldı. Bu nedenle de çok eleştiri aldı. Bu arada ineğimi kurtarın gibi kanun dışı gruplar ortaya çıktı ve sığır eti aramak için zorla Müslümanların evlerine girmeye başladılar. İnekleri Kurtarın grubunun 10 üyesi buzdolabında sığır eti bulunduğundan şüphelenilen Müslüman bir adamı öldürdükleri iddiasıyla Ekim ayında tutuklandı. Dünyaca çok saygı ve ilgi gören Mahatma Gandhi 20 Kasım 1931'de Londra vejeteryan topluluğuna şu şekilde seslendi. Biri bana eğer sığır eti ya da koyun eti yemezsem öleceğimi söylerse tıbbi tavsiye olsa bile ölümü tercih ederim. Benim vejeteryanliğimin temeli budur. Bu olayların arkasında yatan ineklerin kutsal sayılması inancı nedir? Pek çok kişinin durumun böyle olduğuna inanmasına rağmen Hindular ineklerin tanrı olduğuna inanmazlar veya onlara tapmazlar. Kutsal görürler. Ancak ineklere saygı Hindu geleneklerinin ve dini inancının ayrılmaz bir parçasıdır. BJP liderliğindeki eyalet hükümetleri inek katliamına yoğun bir şekilde kanunsuz grupları teşvik edercesine müdahale etti. Hindistan'ın 28 eyaletinin yaklaşık 2/3'ünde sığır eti satışı ve tüketimi artık yasa dışı. Bu eyaletlerin çoğu da BJP tarafından yönetilmektedir. İnekleri Kurtarın grupları bu yasağı şiddet yoluyla uygulamakta suçlanmaktadır. Bu durum çoğunlukla Müslüman et satıcıları ve büyükbaş hayvan tüccarlarının saldırıya uğramalarına, hatta linç edilmelerine yol açıyor. Dünyada sadece Hindistan'da olan inek koruma yasası bunun en büyük göstergelerinden biridir. Hindular ineği tanrı olarak kabul etmez ve ona tapmazlar. Fakat saygıda da kusur etmezler. Ayrıca Hindular vejeteryendir, et yemezler. İneği korunması ve saygı duyulması gereken kutsal bir yaşam sembolü olarak görürler. Hindu kutsal metinlerinin en eskisi olan Vedalarda inek tüm tanrıların annesi Aditi ile ilişkilendirilir. Hindu imgeleri çiçeklerle süslenmiş, genellikle beyaz olan güzel bir ineği resmeder. Hindular Gopastami adı verilen ve tüm ineklerin, hatta kalabalık caddelerde ve kırsal köylerde başıboş dolaşmaya bırakılan ineklerin bile yıkanıp çiçeklerle süslendiği bir inek tatili, inek bayramı düzenliyor. Bir ineğe zarar vermek veya bir ineği öldürmek, hele ki yemek için kesmek çoğu Hindu tarafından asla kabul edilmez ve çok sert karşılıklar görür. Peki inekler neden bu kadar kutsal sayılıyor? Hindular ineği cömert ve uysal, insanlara insanlardan aldığından daha fazlasını veren bir yaratık olarak görüyorlar. İneğin 5 şey ürettiğini söylüyorlar. Süt, peynir, tereyağı, idrar ve gübre. Süt, peynir ve tereyağı Hindu tanrılarla tapınmak için yeniliyor. İdrar ve gübre ise kefaret veya yakıt olarak kullanılıyor. Ayrıca Hindular maymun, fil, kaplan ve hatta fare dahil olmak üzere birçok hayvanı farklı tanrılarla ilişkilendirir ve onları kutsal sayar. Ama hiçbirine inek kadar saygı göstermezler. Hindular her zaman ineği kutsal mı gördüler? Hayır, eski Hindistan'da tanrılara sığır ve öküzler kurban edilir, etleri yenirdi. Ancak o zaman bile süt üreten ineklere yasak vardı. Bunun nedeni sütlerinin bir besin kaynağı olarak çok değerli olmasıydı. Ancak kökleri Hindistan'a dayanan ve vejeteryenlik felsefesine sahip diğer iki dünya dini olan Budizm ve Jainizmin yükselişiyle birlikte Hindular da et yemeyi bıraktı. Milattan sonra 1. yüzyılda inekler Hinduizm'deki en yüksek rütbe veya sınıf olan bir nevi kendini dine ve tanrıya adamış olan Brahmanlarla ilişkilendirilmeye başlandı. Bir ineği öldürmek bir Brahman'ı öldürmeye benziyordu onlar için. Kısa bir süre sonra 3 ana Hindu tanrısından biri olan Vishnu'nun alt uzantılarından olan çoban tanrısı Krishna, edebiyatta ve sanatta sıklıkla ineklerle eğlenirken tasvir edilmiştir. Ayrıca ineklerin ana tanrıça Gaumata'nın da bir tezahürü olduğu düşünülmektedir. Onca şey anlattım ve bu anlattıklarım dışında da yerli, yabancı çok makale okudum. Hiçbir şekilde ineğe tapmadıklarını söyleseler de benim kişisel görüşüm keşke sadece tapsalar. Tapmaktan daha beterini yapıyorlar. Ne demişler? Her şeyin fazlası zarar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.